11 çocuğunu hastalıktan kaybeden bir anne, 12.sine Hediye adını verdi. O çocuk 14 yaşına kadar okuma yazma bilmiyordu. 2 kez ülkesinden sürüldü. Ve yıllar sonra savaşla parçalanmış bir ülkenin en yüksek makamına aday oldu. Umudun adayı Fadumo Dayip. Fadumo Kasim Dayip, 1972'de Kenya'nın Tika kasabasında Somalili bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Annesi ondan önce 11 çocuğunu önlenebilir hastalıklardan kaybetmişti. Babası okuma yazma bilmeyen ama birkaç dil konuşan bir kamyon şoförüydü. Annesini ve küçük erkek kardeşini Kenya'ya götürürken yolda tanışmış. Yolculuk sırasında evlenmişlerdi. Annesi de okuma yazma bilmiyordu ama girişimci bir kadındı. Yol kenarında çay satardı. Fadumo'ya ailesi Deyko, Somalice'de hediye anlamına gelen bir takma ad taktı. Kenya Somali kökenli bir aile olarak hiçbir zaman Kenya toplumu tarafından tam olarak kabul görmediler. 1989'da Fadumo ve ailesi Nairobi'den zorla çıkarıldı, Mogadishu'ya sınır dışı edildi. Yıllar sonra bir röportajda o anı şöyle anlatacaktı. Kendisine küçük bir kart verilmişti. Üzerinde sadece "Eve dön" yazıyordu. O kart, Somali Hava Yolları'na binerken kullandığı biniş kartıydı. Bu, istenmeyen kişi olma duygusunu ilk hissettiği andı. Mogadishu'da da güvende değillerdi. Kısa süre sonra Somali İç Savaşı patlak verdi. Bundan önce kardeşinin Siad Barre rejimine karşı bir grubu finanse ettiğinden şüphelenilmesi üzerine annesi bir süre gözaltına bile alınmıştı. Annesi her şeyini sattı, çocuklarını Finlandiya'ya sığınmacı olarak kaçırabilmek için. 1990'dan itibaren orada yaşamaya başladılar. 11 yaşına kadar eğitime odaklanamayan Fadumo, 14 yaşında ancak 5 yıllık ilkokul eğitimiyle okuma yazmayı tam olarak öğrenebildi. Annesiyle geçirdiği cumartesi araba yolculukları onun için özel bir andı. Annesi ona geleceğini sorardı. Bir keresinde Birleşmiş Milletler'de çalışmak istediğini söylediğinde annesi "Bir gün orada olacaksın" demişti. Fadumo itiraz etmişti. "Olamam, okuma yazmayı bile bilmiyorum." Annesi haklı çıktı. Annesinin kendisi de 58 yaşında okuma yazmayı öğrenmişti. 1995'te ölmeden kısa süre önce. Fadumo, Finlandiya'da önce hemşire olarak çalıştı, Somalili göçmenlere tercümanlık yaptı. Sonra Lauria Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı, Doğu Finlandiya Üniversitesi'nde halk sağlığı alanında 2 ayrı yüksek lisans derecesi aldı. Birleşmiş Milletler'e katıldı, 10 yıldan fazla Fiji, Kenya, Liberya ve Somali'de sağlık projelerinde çalıştı. Liberya'da uzun bir iç savaştan yeni çıkmış bir ülkenin yeniden ayağa kalkışını gördüğünde kendine sordu: "Somali neden böyle olamasın?" O soru onu Harvard Üniversitesi'nde kamu yönetimi yüksek lisansına, Helsinki Üniversitesi'nde kadın, barış ve güvenlik konularında doktora çalışmalarına götürdü. Eylül 2014'te ulusal televizyonda Somali Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı. Somali'de son gerçek demokratik seçim 1967'de yapılmıştı. Aradan geçen 50 yılı aşkın sürede darbeler, suikastlar, iç savaş ve geçici hükümetler birbirini izlemişti. Fadumo, ülkenin tarihindeki ilk kadın cumhurbaşkanı adayıydı. 18 adaydan tek kadın. Kararı hem hayranlık hem alay uyandırdı. El-Şebap'tan ve başka kesimlerden ölüm tehditleri aldı. Yakın arkadaşlarını, hatta bazı yakınlarını kaybetti. Kampanyası sırasında Mogadishu'da güvenle yaşayamadığı için hem orada hem Nairobi'de birer ev tuttu. Sokakta insanlar ona "Sayın Başkan" diye sesleniyordu. Henüz seçilmemiş olsa da. Seçim kampanyasında yolsuzlukla mücadeleyi, kadın sünnetinin sona erdirilmesini, klan temelli 4.5 paylaşım sisteminin kaldırılmasını ve El-Şebap'la diyalog yoluyla örgütün uluslararası terör bağlantılarını koparmasını savundu. Kendisi de 4 çocuk annesiydi. Bir röportajında şunu söylemişti: "Bir boks maçına elleriniz arkanızda bağlıyken giriyorsunuz gibi." Kazanma ihtimalinin düşük olduğunu biliyordu. Yolsuzluğa boyun eğmeyi reddettiği için
bunu açıkça kabul ediyordu. Amacı zaten seçimi kazanmak değildi. Somali toplumunda kadınların rolü üzerine daha önce hiç yapılmamış bir tartışma başlatmaktı. Defalarca ertelenen seçim süreci, yolsuzluk, hile, baskı ve şiddet iddialarıyla gölgelenince Fadumo Aralık 2016'da adaylıktan çekildiğini açıkladı. Süreci yolsuz, anayasaya aykırı ve etik dışı olarak nitelendirdi ve bunun yerine Somali'de hesap verebilirliği ve 2020'ye dönük demokratikleşmeyi savunmaya devam edeceğini duyurdu. Şubat 2017'de nihayet yapılan seçimi Muhammed Abdullahi Muhammed kazandı. Ama Fadumo'nun adaylığı Somali kamuoyunda kadın liderliği üzerine kalıcı bir iz bıraktı. Bugün Fadumo eskisi kadar yoğun bir ilgi görmese de hala küresel bir platforma sahip. Konuşmalar yapıyor, kadınların barış süreçlerindeki rolünü savunmaya devam ediyor. Bir başka sözü duruşunu en iyi özetliyor. Eğer vatanımı sevmek ölmem anlamına geliyorsa, öyle olsun. 14 yaşına kadar okuma yazma bilmeyen, 2 kez ülkesinden sürülen bir mülteci çocuğu vardı. Annesi ona bir gün Birleşmiş Milletler'de çalışacağını söylemişti. Kendisi buna inanmamıştı. Yıllar sonra o çocuk Harvard'da eğitim gördü. Birleşmiş Milletler'de yıllarca çalıştı ve sonunda kendi ülkesinin en yüksek makamına aday oldu. Sadece kazanmak için değil, bir kapının aralanabileceğini göstermek için. Bu, tarihin sessiz bıraktığı ama unutulmayı reddeden kadınlardan birinin hikayesiydi. Peki ya diğerleri? Bir firavun vardı. Erkeklerin dünyasında 30 yıl hükümdarlık yaptı ve ölümünden sonra adını silmeye çalıştılar. Bir ressam vardı. Her tablosunu acıyla boyadı ama hiç yenik düşmedi. Bir hemşire vardı. Savaş meydanlarında geceleri fener taşıdı ve modern tıbbı kökten değiştirdi. Bir kız vardı. Karanlığın kurşununa rağmen susmadı. Hepsinin hikayesi burada. Lilitya'da her hafta yeni bir isim, yeni bir hikaye seni bekliyor. Abone ol, bildirimleri aç. Bir sonraki hikayeyi kaçırma. Tarihin en güçlü sesleri sessizliğe teslim olmadı. Sen de onları duymayı hak ediyorsun.